Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çıtır çıtır lezzetiyle yemelere doyamadığımız orijinal börekçilerde satılan kol böreğinin veya diğer adıyla sarıyer böreğinin evde nasıl yapılacağını anlatacağım arkadaşlar. Orijinaline en yakın tarif budur. Kesinlikle yaptığınız zaman börekçiden mi aldınız, kendiniz mi yaptınız anlaşılmayacak arkadaşlar. Şöyle yoğurma kabıma 200 ml su bardağıyla 4 su bardağı un ekliyorum. 4 porsiyon börek için arkadaşlar bu ölçüm. Aynı su bardağıyla 1,5 su bardağı da su ekledim üzerine. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve mutfak şefinin karıştırma aparatını takıyorum. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Hamurumu şöyle 10-15 saniye karıştırdıktan sonra hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettik arkadaşlar. Hamurum toplam 700-710 gram civarı. 250 gram kıymayı uygun bir tavaya alıyoruz. Altını açıp orta ateşte biraz kavuruyoruz. İyice kavrulduktan sonra içine küp küp doğradığımız bir adet orta boy soğanı ekliyoruz. Dilerseniz bu böreğin iç harcının içine kuş üzümü de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktükten sonra kıymalı harcımızı iyice kavuruyoruz. Güzelce kavrulan kıymalı harcın içine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyoruz ve biraz da karabiber ekliyoruz. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Küçük bir kasenin içerisine oda sıcaklığında içerisinde en az %75 yağ oranı olan, bakın burası önemli, ya da bu markanın hamur işi olanları da var. Onun içinde de %79 yağ oranı var. Onu da kullanabilirsiniz. Hatta daha iyi olur. Ya bir eldiven takın, elinizle yoğurun arkadaşlar, ya da bir kaşığın arkasıyla eze eze yoğurabilirsiniz. Margarininizi yoğurmanız gerekir. Bu aşamada tereyağı kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü tereyağı oda sıcaklığına geldiğinde çok fazla kendini bırakıyor. Ama kullanırsanız kötü bir börek mi olur? Hayır, lezzetli bir börek olur. Ama börekçide satılan lezzeti yakalamak isterseniz bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Bu yöntemler çok önemli. Buraları lütfen atlamayın. Bunlar börekçilerin püf noktaları arkadaşlar. Şimdi hamurumu tezgahıma un serpip aldım tezgahımın üzerine. Hamurumu şöyle biraz düzelttikten sonra 8 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Sekize böldüğüm hamurumun her parçasını tezgahın üzerinde elimle yuvarlayarak bezeler haline getireceğim. Her bezeyi küçük pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz ama merdane ile daha pratik oluyor. Açtığımız hamurlardan birinin üzerine
Bir kaşık yani yaklaşık 50 gram margarini ekliyoruz. Hamurun her yerine eşit dağılacak şekilde yayıyoruz. Çok yağlı mı olur acaba falan diye düşünürseniz, böreğin en büyük özelliği, en büyük püf noktası bu yağıdır arkadaşlar. Açılmasında, o kadar ince olmasında, çıtır olmasındaki en önemli etken içine kattığımız bu yağ. Yağladığımız hamurun üzerine diğer açtığımız hamuru bu şekilde koyup kenarlarını iyice yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle merdane ile üzerine bastırarak iyice yağın her yere dağılmasını sağlıyoruz. Bu işlemi elinizle ya da düz bir şeyle de yapabilirsiniz. Ben daha önce bir hamurumu yapmıştım arkadaşlar. Bir borcama aldım. Bu şekilde üzerini yağlayıp elimle yağı her yerine yayıp yeni yaptığım hamuru da üzerine koyuyorum. Bu şekilde üst üste hamurlarımı yapacağım arkadaşlar. Toplamda 4 tane hamurum çıkıyor. Bu da son hamurum. Evet arkadaşlar, hamurlarımı bu şekilde borcama aldım. Üst üste koydum. Aralarını yağladım. Üzerine bir streç film çekip 1,5 saat, ama vaktiniz yoksa en az 1 saat dinlendirmenizi öneriyorum. 1,5 saatin sonunda hamurumuzu açacağımız tezgahımıza sıvı yağ döküp şöyle elimizle her yerine yayıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tezgaha vura vura, çevire çevire hamurumuzu biraz açıyoruz. O kadar güzel bir hamur oldu ki şöyle elimizde kaldırırken bile kendiliğinden açılan, bizi üzmeyen bir hamur oldu arkadaşlar. Burada sizlere önemli bir püf noktası daha vereceğim arkadaşlar. Hamurunuzu bu büyüklükte açtıktan sonra şu kenarlarını bastıra bastıra elinizle güzelce inceltmeniz gerekiyor. Eğer inceltmeden açmaya devam ederseniz hamurunuz çok ince olduktan sonra kenarlarını çekiştirirken yırtılmalar yapabilir. O nedenle bu büyüklüğe geldiğinde bastıra bastıra şöyle kenarlarını inceltebildiğiniz kadar inceltirseniz kenarları kalın kalarak sizi uğraştırmaz. Bu şekilde açabildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Yırtılmalar olabilir, hiç önemli değil. Açabildiğim kadar ince açmaya çalıştım. Hazırladığım kıymalı harçtan 3 yemek kaşığı tam ortasına gelecek şekilde şöyle serpiştiriyorum. Şimdi kapatma ve rulo yapma kısmına geldi arkadaşlar. Kenarları önce eklemiş olduğumuz harcın üzerine doğru kapatıyoruz. Alt kısmını da bu şekilde biraz içe doğru kapattıktan sonra üstten artık sıkı sıkı sarmaya başlıyoruz arkadaşlar.
Bu aşamadan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize isterseniz düz koyun, isterseniz sarmal bir şekilde sarın böreğinizi ya da böyle börekçilerin yaptığı gibi küçük bir teker yapın. Son böreğimi açarken fırınımı 200 dereceye ayarladım. 200 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar böreklerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, benim böreklerim pişti. Fırından henüz şimdi çıktılar. Çok sıcaklar. Birazdan kesip size dokusunu da göstereceğim. Ben hepiniz için bir lokma aldım. Şöyle çıtırtısını duyuyorsunuz. Lezzeti de dışarıda satılan böreklerin birebir aynısı arkadaşlar. Hatta eşim daha güzel olduğunu bile söyledi. Biliyorsunuz erkekler bu tarz kıymalı börekleri daha çok severler bayanlardan. O da çok beğendi. Hatta biz şöyle bir hesap yaptık. Dışarıda bir porsiyonu 25 liraya satılıyormuş böyle kıymalı böreklerin. Evde yapacak olursanız 4 porsiyonunu 10-15 lira gibi bir fiyata mal edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.